Bu derste polinomların eşitliğinden bahsedeceğim. Şimdi iki tane polinom yazalım. Px polinomu eşittir 5x kare eksi a artı 5x artı c olsun. Qx polinomu da b eksi 2x kare eksi 7. Şimdi iki polinomu seçtim. Diyorum ki bu polinomlar birbirine eşit. Eşit polinomlar. Buna göre a artı b eksi c nedir diye soralım. Şimdi eşit polinomlar demek her şey eşit olacak. Katsayıları, dereceleri, yani tıpatıp iki polinomun aynı olması gerekiyor. Şimdi bakıyorum x karenin burada katsayısı kaç? 5. Buradaki x karenin katsayısına ne olması gerekiyor o zaman? 5 olması gerekiyor. Yani ben b eksi 2'yi kaça eşitliyorum? 5'e. B de buradan ne çıkar? 7. Şimdi burada x'li terim var ama bu polinomda x'li terim yok. O zaman polinomların eşit olması için demek ki buradaki x'i yok etmem gerekiyor. O zaman katsayının ne olması gerekiyor? 0. Çünkü x'i yutacak. Burada eksiği dağıtın. Burada çok önemli değil ama normalde işlemler yaparken her zaman işaretleri dağıtarak yapın. Eksi a eksi 5 eşittir 0'dan. A da buradan ne çıkar? Eksi 5. Şimdi sabit terime bakıyorum. C. Buradaki sabit terimin ne? Eksi 7. Demek ki C'nin de kaç olması gerekiyormuş? Eksi 7. O zaman işlemi yapalım. A eksi 5'ti. B 7 idi. C de eksi 7. Bir de burada eksi var. Artı 7. Kaç yapıyor? 7 eksi 5 2. Buradan da kaç yapar? 9. Yani polinomların eşitliği denince iki polinomun her şeyini eşit kabul ediyoruz. Eşit alıyoruz. Dereceleri, katsayıları, buna göre de işlem yapıyoruz. Şimdi bir de şöyle bir soru çözeceğim. Bu da genelde tüm kitaplarda, tüm kaynaklarda göreceğiniz bir soru tarzı. 5x eksi 9 bölü x kare eksi 9 eşittir a bölü x eksi 3 artı b bölü x artı 3 ise a çarpı b kaçtır? Şimdi buradaki aslında şu tarafı vermese bana, ben bunun x eksi 3, x artı 3 olduğunu nereden anlayacağım? Daha doğrusu şöyle, bu iki kare farkı, yani ben bunu aslında çarpanlarına ayırırsam x eksi 3, x artı 3 diye ayırırım. Şimdi burada öncelikle bir payda işlemesi yapalım. Bunun paydasını x artı 3 ile çarpıyorum. Bunun paydasını da x eksi 3 ile çarpıyorum. Şimdi artık paydalarım eşitlendi. Çünkü burada da x eksi 3, x artı 3. Burada da x artı 3, x eksi 3. Paydaları yazmaya gerek yok. Yukarıdaki ifadeleri yazıyorum. 5x eksi 9 eşittir. Dağıtarak yazacağım. ax artı 3a artı bx eksi 3b. Şimdi şu x'leri ortak paranteze alalım. Burası da 5x eksi 9. Bakın yine polinom eşitliğini kullanacağız burada. Yani bu ifadelerin birbirine eşit olması gerekiyor. Bakıyorum birinci dereceden bir polinom. Baş katsayım kaç? Katsayım kaç? 5. O zaman bunu da 5'e eşitleyeceğim. Sabit sayım eksi 9. Buradaki sabit sayım 3a eksi 3b eşittir eksi 9. Şimdi taraf tarafa yok etme metodunu kullanalım. Eksi 3b'yi yok etmek için ben burayı 3 ile çarpayım. Yani burası ne oluyor? Tekrar yazalım buraya. 3a artı 3b eşittir 15. 3a eksi 3b eşittir eksi 9. Taraf tarafa topluyorum gitti. 6a eşittir 6. A da buradan ne gelir? 1. A yerine 1 yazarsam B'de kaç gelir? 4. A çarpı B de buradan 4 yapar. Şimdi bunun daha pratik bir yolu daha var. Onu da göstereyim. İkinci yol olarak. Bu pratik bir yolu. Yani şimdi şöyle. Şuradan itibaren, daha doğrusu şurada payda eşitlerken 5x eksi 9 eşittir a çarpı, yani a'yı hiç dağıtmadan şöyle de yazabilirim aslında. Daha pratik olacak. Şimdi burada mesela ben a'yı bulabilmek için b'yi yok etmem gerekiyor. Bunu nasıl yok ederim? Burayı sıfırlayarak x'e 3 veririm. Tabi burada da veriyorsun çünkü aynı x değeri. Bu gitti. 15 eksi 9 6. Burada da 3 yazıyorsun tabii ki, aynı 3. Bakın a buradan 1 yaptı.
Şimdi tam tersini yapalım. Bu sefer de a'yı yok etmek için x'e eksi 3 veriyorum. Eksi 3 verirsem burası gider. Buradan eksi 6b gelir. Eksi 3 verdim. Eksi 24 yaptı. B de buradan 4 gelir. Bu da pratik yolu. Böyle de çözebilirsiniz tabii ki. Bu da normal payda eşitleyerek çözeceğimiz yöntem. Şimdi burada videoyu bitireyim. Diğer derste polinomlarda derece, ki çok önemli bir konu, onu anlatayım.